Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Amigurumi Naruto öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu çalışmayı birlikte öreceğiz ve birlikte tamamlayacağız. Amigurumi tekniklerini ayrıntılı olarak videomda sizlere anlatacağım. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile eğitim videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bırakıyorum. Orada bulabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu şirin karakteri örmeye başlayalım. Şimdi öncelikle 101 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 ve 101. İkinci zincirin içinden örmeye başlayacağız arkadaşlar. 100 tane sık iğne öreceğiz. Her zincirin içine bir tane sık iğne örüyorsunuz. İkinci zincirden başlıyorum. Bir, tek tek her zincire bir tane sık iğne örelim. Zincirlerin tamamını dolduralım ve son zincirde buluşalım. 99 ve sonuncu sık iğneyi öreceğim. 100. Böylece ilk sırayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. Bir tane zincir çekiyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Şimdi 30 tane sık iğne öreceğiz. Buradan başlıyoruz. 30 tane tek tek her dikişin içine bir tane sık iğne örelim. Buluşalım. 29 ve 30. sık iğne. Bakın buradayım. Şimdi yarım trabzan öreceğiz 40 tane. İpliği tığa dolayalım. Sonraki boş dikişin içine tığ batırıyoruz. İpliği alıyorum. Tığda 3 ilmek var. 1, 2, 3. Şimdi hepsini birden toplayacağız. İpi alacağız. Buna yarım trabzan diyoruz. Bu 1. Şimdi tek tek 40 tane öreceğiz. 2, 3 ve 40. yarım trabzan. Şimdi 30 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 29 ve sonuncuyu öreceğim. 30. Şimdi bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Aynı sırayı tekrarlayacağız arkadaşlar. 30 tane sık iğne, 40 tane yarım trabzan, 30 tane sık iğne örüp sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir sıra daha öreceğiz. Son sıra. Yine bir zincir çekeceğim. Geri dönüyorum. Aynısını tekrarlayacağız. 30 sık iğne, 40 yarım trabzan, 30 sık iğne öreceğiz. Sıra sonunda buluşacağız. Evet, sıranın sonuna geldim. Çalışmam bitti. Böylece 4 sıra örmüş olduk toplamda. Çalışmanızın görüntüsünde arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şöyle ince gelecek. Orta kısmın biraz daha kalın görünmesi gerekiyor. Çünkü burada yarım trabzanlar ördüğümüz için biraz daha yüksek olacak orta kısım. Şimdi bu parçayı da bir kenara koyalım. Bandananın ikinci parçasını öreceğiz. Bunun için de farklı renk bir iplik kullanacağız. Kullanacağımız iplik gri renk olacak. Gri renkte dikdörtgene benzeyen bir şerit öreceğiz. İpi alıp hemen geliyoruz.
Şimdi başlangıçta zincir çekeceğiz. Toplam arkadaşlar 16 tane zincir çekeceğiz. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi ikinci zincirin içinden örmeye başlıyorsunuz. 15 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, her zincirin içine bir tane sık iğne örüyorsunuz. 5 ve 15. sık iğneyi örüp sıranın sonuna da gelmiş oluyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Yine 15 tane sık iğne öreceğiz. Her dikişe bir tane sık iğne örüyorsunuz. Sıranın sonunda buluşuyoruz. 4 ve 15. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Üçüncü sırayı öreceğim. Yine 15 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 ve 15. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Son sırayı öreceğiz. Dördüncü sıra. Yine 15 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3 ve 15. Böylece çalışmayı bitirmiş oluyoruz. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Şimdi bu gri parçayı arkadaşlar siyah birinci parçamızın üstüne dikeceğiz. Şöyle parçayı ortalayın. İkiye katlayın hatta. Şöyle yapalım. Tam ikiye katlayalım. Ortasını bulalım. Şimdi bakın ortası burası. Şöyle. Bu parçayı tam bu orta noktaya yerleştirip dikeceğiz. Yani ön kısım tam ortaya dikiyorsunuz. Üst ve alt kısımlardan birer sıra siyah görünmesi gerekiyor. Yani şöyle dikmeyin. Tam ortaya yerleştirin ki bu alt ve üstten siyah şeritler gözüksün. Şimdi düzgün bir şekilde parçayı buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan başlıyorsunuz dikmeye. Siyah parçanın üstüne tutturuyorsunuz. Böyle sıra sıra dikeceğiz. Buradan geçiriyorum iğneyi. Alttaki parçaya tutturuyorum. Evet. Bakın buradayım. Çok aşağıdan inmişim. Bir sıra yukarıdan çıkmam gerekiyor. Şimdi bu uç noktadan da dikeceğim. Buradan devam ediyorum. Tek tek her dikişten dikiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buradan çıkaracağım. Evet. Buradan devam ediyoruz. Evet, öğrettiğim gibi parçayı kenarlarından dikelim arkadaşlar ve çalışmayı tamamlayıp tekrar buluşalım. Evet, ben dikişimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi sırada bandanaya yapacağımız nakış var. Nakış konusunda çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Ben de bu amblemi Naruto'nun
bandanasındaki amblemi nakış yapmaya çalışacağım. Şimdi tam orta noktayı buluyorsunuz ve bu parçanın da ortasını buluyorsunuz. Ortanın biraz aşağısından şöyle çıkarıyorsunuz iğnenizi. Buradan çıkaracağım. Arkada ipliği uzun bırakın. Şimdi burada çevireceğiz ipi. Şöyle dolamamız gerekiyor. Bu şekilde. Böyle olacak. Şöyle bir görüntü elde etmemiz gerekecek. Şimdi ben burada geçiriyorum iğnemi şuradan ve sabitlemek için, yani kaymasın diye, şu orta noktadan tekrar ipin altından iğnemi çıkarıyorum. Çok çekmeyin. Şeklimizi bozmayalım. Şeklimiz böyle kalmalı. Şimdi dilerseniz bunu yapıştırabilirsiniz de arkadaşlar. Altına bir U sürüp yapıştırmanız da mümkün. Öyle de kolay olur. Ya da şöyle bazı noktalardan ipi araya alarak tutturabilirsiniz de. Yani hangisinin görseli size daha güzel, daha düzgün gelecekse onu yapabilirsiniz. Ben şu an sadece nakış yapacağım. Yapıştırmayacağım. Mümkün olduğunca şeklimi bozmadan koruyarak bu çalışmayı yapmaya çalışıyorum. Nakışı yapmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi şuradan düzelteceğim. Burayı biraz daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Şunu çekeceğim. Evet. Şimdi burayı da tutturacağım. Bu şekilde. Ve uç noktadan çıkarıyorum iğnemi. Şurayı bir sıkıştıralım. Evet. Şurayı biraz daha çekelim. Şurayı düzelteceğim. Evet. Şimdi burada yukarıya doğru bir çizgi yapacağım. Şurada da tutturmak istiyorum daireyi, kaymasın diye. Şurada da tutturacağım. Şöyle. Şuradan çıkarıyorum iğnemi. Evet. Şöyle tutalım. Şimdi burada bir üçgen şekil çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarıdan alacağım. İpin arkasından. Şöyle. Evet. Şimdi burada üçgen bir şekil oluşturacağız. Şuradan geçireceğim iğnemi ve buradan çıkaracağım. Üçgeni de yapalım. Şimdi tekrar iğneyi buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın böyle görünüyor. Şimdi buradaki halkayı kaymaması için yine bir yerden tutturmam gerekiyor. Yoksa buradaki kavisi kaybedeceğim. Bakın bu iç taraftan çıkarttım ipi. Yine burada sabitleyeceğim. Yapıştırmak da kolay bir çözüm olabilirdi bence. Ben nakışı, yani en zor halini size göstermiş olayım. Siz bu şekli buraya yapıştırabilirsiniz de. Yani ipleri sararak yapıştırmanız da mümkün. Evet, ben nakışı bitirdim. Çalışmanızın görüntüsünün bakın böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle gözükecek. Şimdi arka tarafta ipleri bağlıyorsunuz. Uzun bırakmıştık ilk başta birazcık ipliğe. Keselim.
ipleri kısa kesiyoruz. Böylece nakış çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Çalışmanız böyle görünecek. Şimdi sıra geldi parçaları yavaş yavaş dikmeye. Gövdeyi alalım. Gövdede burada turuncu bir iplik bırakmıştık arkadaşlar. Bu ipi niye bırakmıştım? Buradaki bacak birleştirmedeki oluşan boşluğu kapatmak için. Siz de kontrol edersiniz. Burada eğer bu şekilde bir boşluk varsa burayı dikerek kapatırsınız. Ben de öyle yapacağım. Şöyle dikiyorum ve sağlamlaştırıyorum. İpimi de düğümleyeceğim ve saklayacağım. Şöyle. Tekrar buradan geçiriyorum ve başka bir yerden çıkarıyorum. Artık kesebilirim. Evet. Şimdi kafayı alalım arkadaşlar. Ben kafayı sağlamlaştırmak için çubuk kullandım. Başka yöntemler de var. Yani plastik boru kullanıldığını görüyorum. Tel kullanıldığını görüyorum. Yani ben evde çabuk ne bulabilirim derseniz benim en çabuk bulabileceğim bu minik şiş için aldığım, mutfakta kullandığım minik çubuk parçaları aklıma geldi. Onları kullandım. Elimde bu vardı. Şimdi 2 tane çubuk şöyle kafaya yerleştirdim. Sonra bunları da gövdeye yerleştireceğiz arkadaşlar. Düzgün bir şekilde ittireceğiz. Ben önce gövdeye yerleştirsem daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Şöyle. Uzun gelirse de bunları kesebilirsiniz. Uzun gelen parçaları kesip kısaltabilirsiniz de. Şimdi bunu da şöyle yerleştireceğim. Sonra kafaya şöyle sokabiliriz artık. Evet. Gövdede uzun bıraktığımız ten rengi iplikle de dikişi yapacağız. Şöyle dikerek kapatacağız. Evet, tek tek her bir dikişten karşılıklı dikeceğiz. Fakat kafanın dönmesini engellemek için bir işaret koyabilirsiniz buraya. Çünkü dikerken bu kafayı bu şekilde farklı yönlerde dikmemeye gayret edin. Şöyle gövdeye göre ortalamamız gerekiyor. Şimdi dikişi nasıl yapacağız arkadaşlar? Önce kafadan dikiyorsunuz. Sonra gövdeden. Sırayla tek tek her dikişten son sıralardan dikerek burayı kapatacağız. Şöyle bir kafadan dikiyorsunuz. Bir de gövdeden alıyoruz. Bu en son kapamadan önce de biraz daha elyaf ilave edersiniz. Biraz daha boyun kısmını sağlamlaştırırsınız. Buradan devam ediyorum. Buradan. Evet. Kafanın kaymamasına dikkat edin. Şöyle. Buradan devam ediyoruz. Evet. Az kaldı. Evet. Buradan da devam edeceğim. Şimdi bakın kapamadan önce dediğim gibi burayı biraz daha elyaf ilave edelim. İçe doğru ittireceğiz. Buradan bu boşluktan bir cımbız yardımıyla da bu elyafları ittirebilirsiniz. Çünkü oyuncağımız minik ve minyatür birazcık. Şöyle. Yeterli bence. Daha fazlasına gerek yok. Şimdi kapatacağım tamamen. Dikeceğim ve kapatacağım.
Evet. Şimdi burada bir düğümleyeceğim ipimi. Evet. Şuradan çıkarıyorum ve keseceğim. Bakalım çalışmamıza. Evet. Çalışmanızın görüntüsünün arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi sırada kollar var. Hemen kolları alıyoruz. Kolları da kafa ile gövdenin birleştiği noktalara dikeceğiz. Evet, kolun bir tanesinin dikilişini size öğreteceğim arkadaşlar. Diğerini siz diker tamamlarsınız. Şimdi bakın şu şekilde tutuyoruz. Tam yan tarafa yerleştiriyoruz. Gövdenin yan tarafına gelecek şekilde. Buradaki en son siyah sıraya şöyle tek tek her dikişten dikeceksiniz. Bu şekilde. Buradan devam ediyorum. Buradan dikeceğiz. Evet. Şimdi ipi düğümleyeceğim. Sağlamlaştıracağım ve keseceğim. Buradan geçirip başka bir yerden çıkarıyorum iğnemi. Ve birinci kolu böylece dikmiş oluyoruz. Bu ipliği de keselim. Öğrettiğim gibi ikinci kolu da dikip buluşalım. Evet, kolları diktim arkadaşlar. Çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi sıra geldi saçlara ve peruğa. Bu parçayı alalım ve kafaya şöyle oturtturalım arkadaşlar. Şöyle saçları hafif aşağıya doğru indireceğiz. Görünüşü böyle olacak. Gözlerim biraz üstünde kalmalı. Böyle gözükmeli. Bunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü bandanayı da takacağız. Şöyle olacak bandana. Bakın bombeli olan taraf üste gelecek. Burası zincirleri çektiğimiz kısım. Onu da sonra buraya bu şekilde oturtup bağlayacağız. Saçları düzelteceğiz. Güzel bir şekilde bu saçları da düzeltip yerleştireceğiz. Şimdi bence bu açıdan düzgün olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde gözlerin biraz üstüne doğru yerleştirelim. İsterseniz peruğu bir U ile yapıştırabilirsiniz kafasına ya da dikerek bazı noktalardan sabitleyebilirsiniz. Ben dikeceğim. Bu şekilde dikmeyi düşünüyorum. Birkaç noktadan birleştirerek kaymasını engelleyeceğim. Bunu da arka kısımda şöyle yanlarda yapmayı planlıyorum. Şöyle ip de çıktı bu arada. Şöyle geçirelim. Evet. Kaymasın. Şöyle düzgün tutalım. Burada da tutturacağım. Ön kısımda da şöyle yerleştirirsiniz. Kaymasın yine. Şuradan. Ve yine yandan herhangi bir yerden bu noktadan da dikeceğim ve artık ipimi kesebilirim. Şu başlangıç noktasına gelelim ve şurada düğümleyelim bence bu ipi. Şu alttan çıkaracağım. Biraz aşağıdan çıkarmışım. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi burada düğümleyeceğim bu ipi. Ve aynı yerden geçirip başka bir taraftan artık çıkarabilirim. Kollara bacaklara takılıyor. Şimdi keseceğim. Şöyle çalışmamıza bir bakalım arkadaşlar. Evet, çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Daha sonra bu saçları şöyle düzelteceğiz kıvrımlarına. Şimdi minik saç parçalarını alacağız ve hepsini dağıtarak 10 tane saç parçasını bu üst kısma dikeceğiz. Üçgen üçgen dikeceğiz arkadaşlar.
Ben üçgenlerin içini elyafla birazcık dolduracağım ki biraz dik dursun. Şöyle çok minik az miktarda elyaf koyabilirsiniz içlerine. Çok az ama çok fazla değil. Şöyle birleştirip saçları şöyle üçgen üçgen farklı noktalara dağıtarak dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tanesinin dikilişini göstereyim size. Evet, şöyle yapacağız. Dediğim gibi bunun hani belli bir noktası yok. Bunun dağılımını siz kendiniz ayarlarsınız. Bazı saçları bu pozisyonda üçgenleri dikersiniz. Bazılarını yan dikersiniz. Hani değişik değişik buraya farklı pozisyonlarda yerleştireceksiniz. Öncelikle şöyle yapalım. Uç kısımlarını şöyle dikiyorum. Bu şekilde dikerek birleştireceğim birazcık. Ondan sonra da burada bakın yarım ilmekler vardı. Kolay dikebilmeniz için bırakmıştım. Buralara dikiyorsunuz bu şekilde. Evet. Buradan devam edeceğim. Burada düğümlüyorum ipimi ve buradan geçirip başka bir yerden çıkarıyorum. Şimdi artık kesebilirim. Evet. Evet, birinci saç parçasını böylece dikmiş oluyoruz. Şimdi diğerini alalım arkadaşlar. Diğerini de çok az miktarda elyaf koyalım. Şöyle minik bir parça yerleştireceğim. Yine öğrettiğim gibi uç noktadan biraz kapatırsınız, dikersiniz. Şimdi böyle yan yana bu şekilde değil de dediğim gibi biraz daha farklı pozisyonlarda dikebilirsiniz. Yani böyle hepsi aynı sıralı sıralı durmasın. Değişik değişik yerleştirirsiniz. 10 tane saç parçasını buraya dağıtalım ve bu kısmı tamamen kapatarak, dağıtarak saçları öğrettiğim gibi dikelim. Buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saçların hepsini diktim, ben de tamamladım. Bakın bu açıdan göstereyim. Çalışmanız bittiğinde de böyle görünmesi gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bandanayı takacağım. Bandanayı düzgün bir şekilde şöyle doğru bir şekilde yerleştirelim. Bu ön kısma yerleştiriyorsunuz bu şekilde. Şöyle saçları istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Şöyle üst kısımda da bırakabilirsiniz. Şöyle alta da gelebilir. Ben bazılarını bandananın, yani bazı perçemleri şu ilk sırada ördüğümüz şeritleri, saç şeritlerini birkaç tanesini böyle dışarıda da bırakmayı planlıyorum. Bunu bu şekilde yerleştireceğim. Ve bu birkaç tane şöyle dışarıda bırakacağım. Şu arka tarafta bağlayacağız. Burada şöyle arkada bağlıyoruz. Bu şekilde. Evet. Çalışmanız böyle görünecek arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle dediğim gibi saçları kendiniz ayarlarsınız, düzeltirsiniz. Ben bazılarını iç kısma, bazılarını dışarıya böyle çıkaracağım. Siz de istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Çalışmanızın görüntüsü de böyle olacak arkadaşlar. Şimdi yüzüne nakış yapacağız, yanaklarına. Bu nedenle turuncu rengi ipliği alalım.
Şimdi sırada yanak nakışları var arkadaşlar. Yanak nakışı için açık kahverengi iplik kullanacağım. Şimdi ben bu taraftaki nakışı yaptım. Aynı şekilde simetri. Şimdi birlikte karşı tarafa yapacağız. Gözün tam altından ve orta noktasından iğneyi bakın çıkarıyorsunuz. Gözün altından ve orta noktasından çıkardık. Şimdi şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. delik ama bir alt sıra. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. delik ve bir alt sıradan iğneyi geçirelim. Ve hemen bir altındaki, bakın bir altındaki delikten iğneyi çıkarıyorum. Yine aynı şekilde bu sefer 2 sıra alttan bakın. 1, 2, 1, 2. Geliyoruz buraya. 1, 2. İkinci sıradan. Yine buradan da bir sıra alttan. Buradan 1, 2 sıra, buradan bir sıra alttan. İğneyi çıkarıyorum. Şimdi bakın buradaki çalışmanın aynısını yapacağız. Burada ne yapmışız? 2 sıra alttan 1, 2, 3. Bakın burada 2 sıra alttan, buradan iğneyi çıkartacağım. Neresi? Bakın 1, 2, 3.'den 1, 2, 3.'den. Şimdi ben bir tarafı yapmıştım. İkinciyi tamamladığım için siz de simetri olarak aynı şekilde karşılıklı bakın böyle nakışınızı yaparsınız. Sonra da bu başlangıç ipini biraz uzun bırakıp bağladığınızda nakışınızın sökülmesini de önlemiş oluyorsunuz. Şimdi keseceğim. Şimdi ipleri kısa kesebiliriz. Ve bunları içe çekeceğiz bu iplik parçalarına. Bu kısa iplik parçalarını da tığınızla iç kısma çeker saklarsınız. Şöyle. Evet. Böylece nakışı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ten rengi iplikle burun nakışı yapacağız. Şimdi ipliği arkadaşlar gözün bu alt hizasından iki gözü ortalayacak şekilde tam ortayı önce buluyorsunuz. Bakın bu şekilde bulacağız ortayı. Bir ikinciden iğneyi çıkartıyorum. Bu ipi biraz uzun bırakırsınız. Şimdi 1, 2, 3. delikten iğneyi geçiriyorum. 2 kere geçeceğim. Bir tane daha. 2 sıkıştıralım. Şimdi bunun üstünü dolayacağız. İğnenin dibiyle yapacağım. Daha kolay olur. Şimdi ipi bu şekilde doluyorsunuz. Evet. Böyle dolayacağız. Bu şekilde. Evet. Şöyle bakalım. Düzeltelim. Biraz daha şöyle çekelim. Evet. Biraz daha dolayalım. Bu çalışmayı düzgün yapmaya dikkat edin arkadaşlar. İplikler yan yana gelsin. Üst üste binmesin. Evet. Bu kadar yeterli. Bakın çalışmanız böyle görünecek. Şimdi ne yapacağım? Buradan ipliği geçirip az önce yaptığımız gibi yanaklarda yaptığımız gibi ipleri burada bağlayıp saklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle burada bağlayacağız. Kesiyoruz. Tığınızla ipleri içeriye çekiyorsunuz bu şekilde. Evet. Burun nakışını da tamamlamış oluyoruz.
Şimdi göz ve şimdi boyun kısmına dikeceğimiz siyah bir yaka var arkadaşlar. Onu öreceğiz. Bu nedenle siyah iplik alacağız. 20 tane zincir çekerek çalışmaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi üçüncü zincirden örmeye başlıyorsunuz. İkili trabzan öreceğiz. İpliği tığa doluyorsunuz. Üçüncü zincirin içine tığ batırıyorsunuz. Şimdi ipi aldım. Tığımda 3 ilmek var. Bunları 2 2 toplayacağız. Önce 2 tanesini, sonra 2 tanesini. Şimdi diğer zincirin içine 2 tane öreceğiz. Yani bir tek bir çift, bir tek bir çift öreceğiz sürekli ama ikili trabzan. Şimdi buraya 2 tane öreceğiz. Aynı zincirin içine 2 tane. İkinciyi örüyorum. Şimdi sonraki zincire 1 tane. Sonrakine 2 tane. Böyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar. Bir tane tek, bir tane çift olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim, buluşalım. Evet, çalışmanın sonuna geldim. İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz bu şekilde. Çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi iğneye geçirelim ipliği ve dikişe başlayabiliriz. Şöyle ipleri alalım. Hemen iğneye geçiriyorum. Şimdi şöyle alacağız. Tersten dikeceğiz bunu. Bakın zaten kendi kendine kırılıyor arkadaşlar. Bu şekilde dikeceğiz yakaya. Önce dikerek bu sırayı aşağıya doğru inelim. Dibine inelim yani. Buraya iniyoruz. Şurada bir tutturalım, düğüm yapalım. Ki kasmasın burada dikiş. Heh. Şimdi böyle olacak. Bakın dip noktadayız. Dibindeyiz. Şimdi burada dikişi tam ortadan başlayacağız. Buradan dikmeye başlıyorsunuz. Sırayla buraya yerleştirerek dikişi tamamlayacağız. İsterseniz önce bir şöyle yerleştirin. Tam. Sonra dikersiniz. Kaymasını engellersiniz. Şimdi burada sıra sıra önce bu zincirlerden, yani siyah parçanın dibindeki zincirlerden dikiyorsunuz. Daha sonra da ten rengiyle gövdede siyahın birleştiği sıralardan dikiyorsunuz. Dikişe böyle devam edeceğiz. Yalnız bunun kaymamasına dikkat edin. Düzgün yerleştirin arkadaşlar. Tam oturması gerekiyor. İsterseniz iğneleyin bu ön kısımdan. Şuradan bir iğneyle tutturun. Ondan sonra dikersiniz. Dikelim. Çalışmanın sonunda da yani tamamlayalım. Bu parçayı buraya dikelim. Buluşalım. Evet, yaka parçasını diktiğinizde de çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Böylece bütün çalışmalarımızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Üst level bir çalışmaydı. Tamamladığınız için de sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Videomu izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de süper teşekkür bırakmayı ve beğeni ve yorumlarınızı da belirtmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.